Merhaba, ben Ziya Can Bayar. Akademisyenim, aynı zamanda grafik tasarımcıyım. İlham veren işlerin sorularını sizler için yanıtlıyorum. Valla düşünecek olursam son birkaç senedir, hatta bir 3 senedir falan sanırım en görünen işim benim İyi Tasarım İzmir etkinliği için yaptığım görsel kimlik çalışmaları. Her yerde çıktı, işte metrolarda, billboardlarda, otobüs duraklarında falan ama bu görsel kimlik çalışmaları dışında tasarımın başka bir alanı benim daha çok ilgimi çekiyor esasında. O da aynı zamanda tezimi de yazdım esasında. Kullanıcı deneyimi, tasarımı alanı benim çok ilgimi çekiyor ve o alanda yaptığım çalışmalar beni daha çok ifade ediyor diyebilirim esasında. Onun için de bir örnek verecek olursam sis konfirmasıyla yapmıştık bundan 1-1,5 sene önce sanırım. JTI fabrikasının proje ve üretim yönetim sistemini tasarlamıştık. Nasıl daha verimli hale getirebiliriz, nasıl daha hatasız hale getirebiliriz ve bunu e, proje yönetim arayüzleriyle nasıl başarabilirizin bir çalışmasını yapmıştık. Bu benim mesela en çok kendimi ait hissettiğim çalışmalardan biri. Bilgisayar insanıyım ben biraz. Yani masaüstü çalışıyorum. Hep özeniyorum böyle elle bir şeyler yapayım, her şeye öyle başlayayım, ondan sonra sonuna kadar projenin gideyim diye ama bir türlü öğrenciliğimden beri olamadı o. Onun için bilgisayar benim birinci aracım. Bir araç daha sayabilirim. O da bisikletim. Ben haftada 2-3 gün uzun süre bisiklet üzerinde kalıyorum ve artık kafama daha az kan gidiyor mudur, nedir hiçbir fikrim yok. Ama en yaratıcı fikirleri bisiklet üzerinde buluyorum. Onun için bisikletim benim ikinci tasarlama aracım diyebilirim. İlk soruda dediğim gibi esasında kullanıcı deneyimi alanına ben bayağı odaklanıyorum. Bu alanda işte insan psikolojisiyle iletişim tasarımını birleştirmeye çalışan, bu minvalde sorunlar çözmeye çalışan tasarım işleri benim daha çok odağımda. Bunlarla ilgili işte case study'ler izliyorum. İşte nasıl yapıyor, nasıl bitiyor, problemleri nasıl yaratıcı çözümler buluyorlar. Bunlar benim ilgimi çekiyor daha çok. Genelde bu yönde. Ben doğma büyüme İzmirliyim. Eğitimimi burada tamamladım. İşte burada grafik tasarımcı oldum. Şimdi de İzmir'de çalışıyorum. Ve hala düşünüyorum, ben İzmir'i tüketebildim mi? Hayır. Bana hala fırsatlar sunabiliyor mu? Evet. Bir sınırına yaklaştığımı hissediyor muyum bu şehrin? Yine hayır. Ya bu şehir hala besliyor beni ve diğer yandan düşündüğümde e, ben mesleğim dışında da çok alternatifler sunabiliyor bu şehir bana yaşamak adına. İşte pek çok şeyle ilgilenebiliyorum, farklı şeylere kafa yorabiliyorum ve hala bana bu konuda bir şeyler sunabiliyor bu şehir. Sanırım beni besleyen yönü de bu İzmir'in. Zor bir soru ama ben akademisyenim mesela. Bir akademisyen olarak bunu ne kadar değerlendirebilirim bilmiyorum ama özel sektörde çalıştığım zamanlardan düşünüyorum. Kültür endüstrisinde hayatta kalabilmek için zor bir şehir İzmir. Ee, Dar alanda top koşturuyorsunuz ve bu da bir süre sonra mesleğinizi stresli bir hale getirebiliyor. Hani İzmir'in bana sanırım tek hissettirdiği dezavantaj bu ama beni besleyen yönlerinin önüne geçer mi hiç sanmıyorum yani. Bisiklete binmekten bol bol. O bir yana, o çok majör bir şey benim için ama diğer yandan tasarım dışında bir sürü şeyle ilgilenmeye çalışıyorum ben. Ufak ufak bir sürü gereksiz hobim var. İşte onlarla ilgili acayip acayip teknik bilgiler ediniyorum, okuyorum, ediyorum ıvır zıvır. Ve bunların beni çok beslediğini düşünüyorum. Yani problem çözme yeteneklerimi geliştiriyor bence bunlar. Probleme yaklaşma yeteneklerimi geliştiriyor. Ee, Yani tasarım dışında bir sürü şeyle ilgilenmek, ufak ufak hobiler edinmek, acayip acayip şeyler okumak, hiç alakasız mesleğinle beni besliyor. Sosyal medya falan gibi şeyleri sanırım hani söylememe bir gerek bile yok. Onu zaten sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Mesleki dergiler, yayınlar da zaten hani standart onlar. Fakat benim çok sevdiğim bir tasarımcı dostlarım var İzmir'de. Sıkı fıkı olduğum, hep beraber çalıştığım, birlikte işler yaptığım. Onların yaptığı işleri takip etmek ve onların yaptığı işlere dahil olmak bile benim bu coğrafya içerisinde esasında acayip zinde ve güncel kalmamı sağlıyor. Bir Behance sayfam var. Genelde kendimi ifade ettiğini, iyi olduğunu düşündüğüm, iyi fikirler olduğunu düşündüğüm işleri Behance sayfama yüklüyorum. Diğer kısmı da biraz eski usul gidiyor esasında benim kariyerimde. İşte kişisel tanıdıklıklar, daha önce yapılan işler ve onların bağlantısıyla tanıdığım insanlar derken öyle kendi kendine organik biçimde ilerliyor. Ama özellikle bir işte kendimle ilgili tanıtım faaliyeti sürdürüyor muyum desem hayır. O konuda eksik olduğumu düşünüyorum yani. Valla sanırım kendi yaptığım yöntemi tavsiye ederdim. O an işte neyle ilgili ilham istiyorsa ya da genel bir
tavsiye istiyorsa tasarım dışında bir sürü şeyle ilgilensin. Saçma sapan şeylerle ilgilensin yani. İşte mobilya kursun, deriyle bir şeyler yapsın, el işleri yapsın, işte spor yapsın bol bol. Yani hayatta yapılabilecek bir sürü şey var ve bunların hepsi tasarımı besliyor. Hepsi pek çok ona saçma gelen şeyler denesin yani. Benim diyeceğim olur. Ben bu soruyu çok düşündüm. Vallahi gerçekten yok yani. Cidden yok. Samimi söylüyorum. Kendime söyleyeyim ben bunu daha çok. Kendime bir web sitesi yapacağım. Söz veriyorum kendi kendime. Kendimi tanıtmayı becereceğim.